Dünyanın sonunun nasıl olacağını hiç merak ettiniz mi? Bugün sizlerle üzerine biraz kafa yoracağımız, aynı zamanda tüylerimizi biraz ürpertse de hepimizin ilgisini çeken bir konudan bahsedeceğiz. Dünyanın sonu. Evet, her şeyin bir sonu olduğu gibi, dünyanın da bir sonu var. Ama nasıl? İşte tam da bunun cevabını bulmaya çalışacağız. Hem bilimsel gerçeklere, hem de efsanelere göz atacağız. Hazır mısınız? Hadi kahvenizi ya da çayınızı alın. Keyifle bu yolculuğa başlayalım. Dünyanın sonunu bilimsel olarak nasıl açıklayabiliriz? Uzayın sonsuz büyüklüğünde küçük bir nokta olan gezegenimiz, pek çok tehditle karşı karşıya. İlk olarak, Güneş'in kaderine bir bakalım. Güneş, hidrojen atomlarını helyuma dönüştürerek enerjisini üretiyor. Ama bu süreç sonsuza kadar devam etmeyecek. Bilim insanları, yaklaşık 5 milyar yıl sonra Güneş'in kırmızı dev haline geleceğini söylüyor. Bu sırada Dünya'ya olan yakınlık yüzünden okyanuslar buharlaşacak ve gezegenimiz yaşanmaz hale gelecek. Bir de asteroid tehlikesi var. 65 milyon yıl önce dinozorların sonunu getiren asteroid, hepimizin aşina olduğu bir felaket. Şu anda gökyüzünde binlerce asteroid dolanıyor. NASA gibi kuruluşlar bunları dikkatle izlese de, potansiyel çarpma risklerini tamamen ortadan kaldırmamız mümkün değil. Ve bir diğer tehdit, iklim değişikliği. Sanayi devriminden itibaren insanlık, atmosfere büyük miktarda karbon salmaya başladı. Bunun sonucunda buzullar hızla eriyor, deniz seviyeleri yükseliyor ve doğal yaşam alanları yok oluyor. Eğer bu durum devam ederse, insanlık kendi sonunu hazırlayabilir. Şimdi de mitolojik ve felsefi açıdan bakalım. İnsanlar tarih boyunca dünyanın sonunu nasıl hayal etmiş? Bunun yanıtını mitolojilerde ve eski hikayelerde bulabiliriz. İskandinav mitolojisinde Ragnarok adı verilen bir kıyamet senaryosu var. Bu hikayeye göre tanrılar, devlerle ve diğer düşmanlarla büyük bir savaş yapacak. Dünya yok olacak ama ardından yeniden doğacak. Bu aslında bir son değil, bir yeniden başlangıç. Maya uygarlığı ise farklı bir bakış açısı sunuyor. Bir ara 2012 yılında kıyamet kopacak gibi saçma sapan bir kehanet ortaya atılmıştı. Ve bu kehanet dünya genelinde büyük bir etki yaratmıştı. Her ne kadar bu fiziksel bir sona işaret etmese de, bazılarına göre bir dönüşüm çağını simgeliyor. Birçok kültürde kıyamet, sadece fiziksel bir yıkım değil, aynı zamanda insanlığın ruhsal bir sınavı olarak görülüyor. Bu bakış açısı, dünyanın sonunun sadece fiziksel olaylarla sınırlı olmadığını, aynı zamanda manevi bir değişim içerdiğini ima ediyor. Peki dini inançlarda nasıl bir durum söz konusu? Dini perspektifler, dünyanın sonuna dair derin ve etkileyici hikayeler içerir. İslam'da kıyamet günü, kainatın tamamen yok olması olarak tanımlanır. Bu süreçte güneş ve ay kararır, dağlar ufak olur, yaşam sona erer ve insanlar hesap vermek üzere toplanır. Hristiyanlıkta ise Armageddon adı verilen bir nihai savaş vardır. İncil'de, bu savaşın iyilik ile kötülük arasında olacağı ve sonunda Tanrı'nın galip geleceği belirtilir. Hinduizm'de ise, dünya sürekli bir döngü içinde kabul edilir. Bir döngü sona erdiğinde, yenisi başlar. Bu döngülerin sonunda, Tanrı Vishnu Kalki formuyla dünyayı yeniden düzenler. Gelelim bunun bir de senaryo kısmına. Hollywood ve popüler kültür, dünyanın sonu senaryolarını sık sık işler. Armageddon ve Deep Impact gibi filmler, asteroid çarpmalarını işlerken, The Day After Tomorrow ve Interstellar gibi yapımlar, iklim değişikliği ve uzay kolonilerini konu alır. Video oyunları, kıyamet sonrası hayatta kalma hikayelerini işleyerek oyunculara, bu senaryoları interaktif bir şekilde deneyimleme şansı tanır. Örneğin, Fallout veya Last of Us serisi bunun güzel örnekleridir. Ayrıca teknolojik distopyalar da popüler kültürde sıkça işlenir. Örneğin, yapay zekanın kontrolden çıktığı Terminator serisi, teknolojinin kötüye kullanılabileceği senaryoları düşünmemizi sağlar. Ve sırada olmazsa olmazımız komplo teorileri. Tabii ki, dünyanın sonu hakkında konuşurken, komplo teorilerini es geçemeyiz. Bazı teorisyenler, gezegenimizin görünmez bir gezegen olan Nibiru tarafından yok edileceğini iddia ediyor. Ancak bu teori, hiçbir bilimsel temele dayanmıyor. Ayrıca, teknolojinin gelişmesiyle yapay zekanın dünyayı ele geçireceği endişeleri de dile getiriliyor. Bu senaryolar genellikle bilimsel gerçeklerden ziyade, insan korkularına dayanıyor. Evet dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Gördüğünüz gibi dünyanın sonu, pek çok farklı açıdan ele alınabiliyor. Ama buradaki asıl soru şu: biz bugün ne yapıyoruz? Gezegenimize, doğaya ve birbirimize nasıl davranıyoruz? Belki de dünyanın sonunu düşünmek yerine, bugünümüzü iyileştirmeye odaklanmalıyız. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.